Selamlar. Asus'un Create The Uncreated etkinliğine birazdan geçeceğiz. Tercüme etmeye çalışacağım. Yeni ürünler var. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim için önden bir şey söyleyemiyorum. Ama başlıktan anladığımıza göre işte yaratıcılıktan bahsettiklerine göre herhalde işte bizim bu geçen haftada incelediğimiz Pro Art tarzında şeylerde güncelleme gelir diye düşünüyorum. Şöyle tam ekranımı da açayım. Sesi de verdim. Sesi beraber sunum başladığında ayarlarız. Şimdilik birazcık kısık tutacağım. Tekrar veririm yayın başlayınca. Dediğim gibi ben de sizinle izleyeceğim. Bakalım neler çıkartacak Asus. Hemen ne bekleriz? İşte profesyonel tarafa ise monitör tarafında yeni modeller bekleyebiliriz. Ekran tarafında içinde ekran olan her şeyi bekleyebiliriz aslında. Şahsen öyle bir sunum bekliyorum. Daha yani pek böyle anakart görür müyüz? Biraz şüpheli. Sizin yorumlarınızı da okuyacağım. Beraber izleyelim bakalım. Şimdi şu müziği yine de vereyim de hani gelenler bana bir söylesinler. Beni bastırıyor mu? Yani canlı yayını da buradan ben vereceğim zaten. Üstüne konuşacağım. Önemli noktaları çevireceğim. Welcome to join the Asus 2021 Create The Uncreated launch event. Modern times have definitely shown the power of ideas. From expanding PC technologies to elevating PC. Evet, başlıyoruz. Windows 11 logosu çıktı. CEO ile birlikte. As a top technology leader, Asus champions this evolution. We use our expertise in developing innovations to empower users. With Asus design thinking, Altyazısı İngilizce. to create user-centric solutions that improve lives and shape the future of creativity. İstiyorsanız açayım biraz daha sesini. We are innovators who take pride in bringing our best ideas to life. So, today's lineup delivers incredible experiences for creators, by creators. The new PCs, motherboard, monitor, Anakart varmış. PC var. Monitör var. Projektör var. Today, turn imagination into reality. The creative possibilities are beyond imagination. And top-notch graphics are one of the key elements that make these possibilities real. To tell us more, let's welcome Vice President of Nvidia, Jason Paul. Hi, Jason. İlk Nvidia sahne alıyor. Nvidia is excited to be partnering with Asus to develop powerful laptops. Tabi muhtemelen Ray Tracing diyecektim. Tam evet o çıktı. Ray Tracing destekli. Daha sonra RTX serisi ekran kartlarını göreceğiz. Her ne tanıtacaklarsa. To achieve this, Nvidia is developing not only the GPUs that render amazing 3D, but also software that empowers artists to create and connect virtual worlds. Nvidia Omniverse is our platform for 3D content creation and collaboration. Inside Omniverse, artists can seamlessly connect 3D assets from over 20 applications. Hangi seste gecikme var? Maya or Unreal Engine. Then add in AI and physics effects, render in real time with RTX, and inside Omniverse, artists can seamlessly connect 3D assets from over 20 applications, such as Autodesk Maya or Unreal Engine. Then add in AI and physics effects, render in real time with RTX, and even collaborate on these scenes with other creators. And this can all be done from anywhere in the world, running on powerful, thin and light Asus laptops that are purpose-built for content creation. These laptops are accelerated by dedicated ray tracing. Şu ana kadar zaten bilmediğiniz bir şey yok. Ray Tracing'in ne olduğunu, RTX'in ne olduğunu anlatıyor. Ama biliyorsunuz bu işin hep iki tarafı var.
Bir oyun var, bir de bir şeyler üretmek var. Biz bile şu anda işte Broadcast'i kullanıyoruz ya da OBS'te hızlandırmasını kullanıyoruz. Nvidia Studio olarak geçiyor. The world of content creation is rapidly moving to 3D. And together, Nvidia and Asus are building the hardware and software that will enable artists to create metaverses beyond our imagination. Thank you, Jason and Nvidia. I am so excited. Bunlar her toplantıda olur. Kullanılan markaların temsilcileri çıkar, birkaç laf eder giderler. Are you ready? Hazırız, Let's go. hazırız. ProArt lafını gördük. Asus'un ProArt'ı profesyonel serisi. Evet, broadcast yazılımı da güncelleniyor sürekli. Yeni özellikler falan da ekliyorlar. Creativity is deeply rooted in Asus's DNA. Yaratıcılık Asus'un DNA'sında varmış. To refine aesthetics, to break through and to dare and create something new. Even if it means to disrupt what we already have. ProArt is designed for creators from different industries. Pro and art represent creators' two most important qualities, being professional serisini zaten daha önce de anlattım. and pushing the envelope in exquisite Daha oyun artistry. değil de bir şeyler üreten The two kesime yönelik combine to ürünler. inspire great ideas that revolutionize our everyday Bir life. Asus üründe ProArt varsa orada With the bir şey huge çeşit changes yaratıcılıkla that ilgili bir şey continue to beklemeniz happen around the gerekiyor. world, Asus ProArt celebrates these behind-the-scenes professionals with more options to build your creative Bakalım neler studios ekleyecekler. wherever you are. With powerful workstations, Workstation. fluid and live high-quality displays, with Monitör. peripherals and software to help Yazılım. perfect every last Ve cihazlar. Bakalım The aksesuarlar da versatile tanıtacaklar and galiba. integrated experience will help make your workflow more efficient and more effective. Bunda A ürünü To tanıtacaklarını see sanmıyorum. further Bu into the ProArt ağırlıklı future of geçecek. creativity, we started a collaboration with a group of young creators. Not just from their final work, but throughout the entire process, we learned how new ways to communicate Genç yaratıcılarla and collaborate tanışmışlar, might shape the next içerik normal. üreticileriyle And çalışmışlar. how we might build even Onlarla more beraber and diyor, better ürettik, onlardan solutions öğrendik that will adapt diyorlar. to any change that might come our way. Bakalım neler öğrenmişler. Art Center College of Design has been around since 1930. We have a great reputation. We have high standards. Everyone knows it's about coming here to be excellent at making things and designing things. Asus Pro Art and Art Center are two distinct identities, very unique. Having a partnership like this is invaluable to the students. The students were asked to Herhalde look ilk at their defa pro ilk art line monitör and develop olarak new products and göreceğiz services yeni that ürünleri. utilize their displays, their laptops, basically their computer peripherals for the pro art line. We had over 8 majors involved in the classroom mix, so that creates a lot of conflict, but it also creates a lot of opportunity Bunlar to şey, come up with ideas that maybe some have kullanım not come up senaryoları with için before. anlattıkları şeyler. What's very exciting about this partnership is the chance to create a dialogue between generations of creators. Young creators are in many senses of the word unpolluted. They're not İçerik restricted üreticilerinden by bahsediyorlar. rules like budgets, time to market, and so on and so forth. These qualities allow them to come out with very sensible yet very out içerik of the box üreticisi deyince projects and proposals that are kimi very monitör kullanır, inspiring kimi and laptop innovative. kullanır. The Her students yönde came up hitap with a etmek range gerekiyor. of ideas from products to services. So some of them were very small as let's fix the way you interact with your mouse, all the way up to let's create an entire environment where we control the walls, the desks, the Mouse'u foyer, all adapte to etmekten manage çevreyi the adapte etmeye kadar bir optimism sürü of fikir geldi future diyor. creative workflow. All our students were working remotely in different parts of the world. And I think they really learned a lot from that because you can see all the tools that were utilized to make that happen. At first, we were kind of worried that the experience might be compromised. But the faculty and students came up with a virtual pin-up wall. So in many, many ways, the layers of the outcome became richer and more inspiring. Asus Pro Art was a joy to work with. They were just nurturing and encouraging of the faculty and the students, but were very much hands-off
and let the Birazcık hani students işin explore. nasıl I ortaya think çıktı fikirler students kısmını bring anlatıyorlar şu future anda. to products like Biz this. tabii They're ürünleri on the görmek cutting istiyoruz bir an edge evvel. of culture and fashion O yüzden and canımız sıkılıyor. technology. So what they bring is a future vision that maybe we can't always see in front of us. Especially now, creativity is your superpower. It does not stop. It only gets better. Together, we'll continue to make progress and to inspire even more great ideas. Haydi artık bir şeyler görelim. Our Pro Art lineup delivers customization, optimization, and freedom of choice to all kinds of creatives. To make this open platform approach competitive, we leverage our decades of industry experience and we constantly talk to Kasa professionals güzelmiş. to make sure our products fit precisely into real workflows. Currently, we're focused on expanding our lineup, catering to creatives at every stage of their careers, from beginners who need intuitive, Kulaklığı integrated asmış oraya. systems, to seasoned professionals who demand fine control over their experience. We are constantly filling gaps and expanding along this arc. And today, I'm going to show you 4 new products Hadi, that nihayet. embody our Dört open tane ürün geliyor. platform and creative-centric approach. First is the Pro Art Station PD5. Pro Art Station A PD5. desktop that fits our vision of what a Masaüstü pre-built bilgisayar. system should offer creatives. Stability, intuitive design, Öyle yanar and the dönerle ability to easily şey upgrade. RGB'si falan yok. This allows Doğru the düzgün product kasa to scale yapmışlar. from an entry-level machine to a prosumer workstation with ease. The first step was making it a full-sized HDX ATX. tower. Full This ATX allows kasaymış. off-the-shelf parts to be swapped in or added later on demand. Bu avantajı diyor It ki also piyasadan encourages aldığınız, airflow, alabileceğiniz providing more parçalarla space yapılıyor. for components to breathe and efficiently exhausting hot air from the machine. Then we Soğutma made it sistemini ona easy göre to yapmışlar. access, with a side panel that comes off with just 2 screws. Normalde bu tip Unobstructed ürünlere RAM pek and M.2 slots, hani and a el bay değmesini of istemezler tools hard upgrade drive kısmında ama trays Asus that can öyle accommodate demiyor. up to 6 Bayağı terabytes of storage. her tarafını Specs are upgrade edilebilir flexible şekilde as well. yapmışlar. The PD5 will come with both entry level and prosumer Giriş seviyesi de oluyor, configurations. üst seviyesi de Boasting an oluyor tabii. Intel i9 11900 CPU at the top end. Intel which 11. can be nesil paired with i9 an olacakmış, NVIDIA olabilir. GeForce Onun RTX 3070 muhtemelen alt or kırılımları da Nvidia olur. Up to demiş çünkü. RTX 8000 for huge RTX horsepower. 3070 de olabilir, A2000 de Memory olabilir. capacity İşte o can da scale up to yaptığınız şeye göre. 128 gigabytes of RAM. 128 GB'a kadar da RAM Next, we desteği added varmış. some intuitive touches so the desktop really flows with creative processes. Most will put this under a desk. So we've conveniently placed the Masanın I/O altında on duracak top diyor. of the chassis, O yüzden üst tarafa making koyduk it giriş easy çıkışları to diyor. reach down and plug in an external drive or SD card. Ben de öyle seviyorum açıkçası. Benimki de The yerde power duruyor button çünkü. is conveniently located right next to the I/O ports. And we've Sağ üst cleverly köşeye designed it as a koymuşlar ve kilit two-stage koymuşlar switch açma to kapama prevent düğmesini. accidents. Bu da güzel bir There are fikir. also two luminous Yanlışlıkla açıp smart LED light kapamazsınız. bars running down the front of the chassis that display LED'leri de öne system koymuşlar. usage in real time. A Bu normal handle kasa method LED, to onu check birazcık whether or estetik not your yapmışlar. render is finished. A carrying handle is built in. O, And we're taşıma making kolu var. available a wheel set and cable keepers as optional accessories to support modular workspaces. Flexibility and design are important, but stability is an Sanıyorum tekerlek absolutely takılıyor critical ona. part of every workflow. You wouldn't want to lose progress on your capstone project or have a render fail right before a deadline. To provide the most stable, creative platform we can, Asus undertakes independent software vendor certification process İşte olay bu. to ensure that the PD5 works as Sertifika. expected with popular software applications Sertifikaları like aldığınız zaman and AutoCAD müşteriniz zaten şeye çok bakmıyor. Kaç VRAM'i var falan filan ona bakmıyor da işte sertifika önemli. Ona güvenilerek alıyor çünkü. Sizin toplayacağınız bilgisayarda sertifika olmayacak. Belli standartları karşıladığını oradan anlıyorlar. Bunlar zaten çok pahalı oluyor malum. Pro Art X570 Creator Wi-Fi. For these pros, we've designed the ProArt X570 Creator Wi-Fi motherboard Valla to deftly handle gayet güzel multi-threaded gözüküyor. workloads. Tapping into our vast experience in the category Bol bol giriş çıkış allows us to koymuşlardır make herhalde the buna. most of what the chipset has to offer, which means taking full advantage of the high core count CPUs at the top AMD end of tarafına AMD's gittikleri de mainstream stack. gözlerden kaçmasın. Hosting one of these premium CPUs like the 16-core Ryzen 9 5950X
requires a voltage regulator module or VRM. Evet, VRM'ler çok önemli AMD anakartlarda. Dolayısıyla onları soğutmanız gerekiyor adam gibi. Hem kaliteli bileşenler olacak hem soğutmanız gerekiyor. 14/2 şeklinde konfigüre etmişler. Zaten hani o konuda eksiklik olması mümkün değil bu X570 yani. Buradaki anahtar kelime 7/24 çalışma aslında. Yani oyuncu bilgisayarı 7/24 çalışmayabilir ama bunları render'a bir bırakıyorsun. O zaman iş değişiyor. O pasif yonga seti soğutucusu var bunda. X70, 570'lerde aktif oluyor biliyorsunuz. Normalde. Similar to what you'd expect from server-grade motherboards, we validate ProArt X570 boards by subjecting them to stress tests in ambient temperatures of up to 45 degrees Celsius and 5 derece 80% 168 humidity, saat test, ensuring işkence system testi stability yapıyorlarmış. even in challenging environments. Let's talk about I/O. Creative giriş workflows çıkış. rely on ports for peripherals like keyboards and tablets, for high-speed external storage, and for networking. The X570 Creator Wi-Fi has you covered with a comprehensive array of powerful I/O, including Thunderbolt 4, 10G, and 2.5G Thunderbolt Ethernet, 4. plenty of high-speed USB 10 ports, gigabit Ethernet, and çok iyi. Wi-Fi 6E. Wi-Fi It 6'ya. also features Ona three Thunderbolt'u PCIe herhalde 4.0 ekstra yonga M.2 kullanarak slots yaptılar. for adding plenty of fast storage. 3 tane M2 var. So, for creative professionals who need a solid foundation to start building out their workflow, the ProArt X570 Creator Thunderbolt'u biraz zor Wi-Fi is bulursunuz the çünkü. perfect place to start. Aside from Gayet iyi. computational power, digital art requires a window through which all of those ones and zeros can be perceived. Of course, I'm talking about monitors. There's a significant shift happening in Monitörlere the geçiyor. top-end market. Features and capabilities that were once only attainable by large video production studios are now trickling down into the prosumer space. And this is opening doors for emerging creative forces like indie film studios and content creators on social platforms. İçerik who are yaratıcılarının delivering çok more and artmasından more ve ihtiyaçlarının da incredible artmasından 4K bahsediyor. HDR content. Kalite çıtasını çok We've already yükselttikleri brought için some 4K HDR industry-leading gibi mini LED displays to market. Today, in mini the spirit of LED choice, LED'den bahsediyor we're bakalım. expanding our OLED lineup with the new ProArt display OLED geldi. OLED PA32 PA32 This DC model is the ProArt. product of direct feedback from pros. They wanted OLED, a large görmek OLED istediğimiz display şeyler. with incredible color accuracy, huge gamut Ama coverage, tabii ProArt olunca flexible design yine o suited for the sertifikayı studio, isteyecekler. as well as on-set Kalibrasyonu monitoring. isteyecekler. This is exactly what the PA32 DC delivers. At 31.5 inches, it's much more 31,5 inç. comfortable on a desk than a TV. The panel OLED features olunca 4K henüz çok UHD resolution abartılı boyutlar with olmuyor ama pure 31 RGB buçuk OLED da pixels. küçük bir boyut True değil. 10-bit color. 10 Up to bit. 99% coverage of DCI P3 DCI and up to P3'ün de 80% %99'u coverage of Rec Rec 2020. 2020'nin When it comes to HDR, the PA32 DC meets VESA Display Yani HDR video tarafının 400 değerli True onlar Black değerleri. specification. Zaten And HDR olunca mecburlar. outshines OLED televisions by achieving full screen luminance tam onu of diyecektim. 250 nits indefinitely. 250 nit well diyor ama above 400 şimdi nits. 400'e çıkıyor. Bunlar da And biraz it farklı doesn't o nit stop işleri. there. The PA32 DC OLED olunca is designed as a professional reference nit monitor. ihtiyacı daha So farklı we run ölçülüyor. full HDR factory standartlarında. calibrations to achieve an out-of-the-box delta E of less than 1 in sRGB Delta değeri birden and Adobe küçükmüş. RGB and a delta E of less than 2 in DCI P3. DCI P3'te 2'ymiş. To help Zaten 2'nin maintain altında olması color gerekiyor. accuracy, Bu a da öyle. built-in Kutudan colorimeter kalibrasyonlu is çıkıyor scheduled bunlar. to check and alert users of any Oh. color shifts. And can also be used for calibration Kendi kendinin with our kalibrasyonunu free ProArt software, yapabiliyor. which can Zaten handle both bir süredir var bu. SDR Ama yanında and ayrıca HDR alet calibration. veriyorlardı. Şimdi kendisini The koymuşlar. industrial design of the PA32 DC makes it easy to use on set. With a built-in carrying handle, Buna da optional feet for taşıma quick, stable kulbu placements, koymuşlar. a hood, and Hood convenient geliyormuş, o da önemli. cable management. For video Kabloları da pros güzel in need of dizmişler. an OLED reference monitor, Yanda gözüküyor the portlar. PA32 Ulaşılabilir DC yapmışlar. is an extremely accurate Bu bayağı iyi and bir şey ya. flexible Bunu option. In the studio ucuza or alamazsınız on yani. set. Böyle bir şey. Şu We port just işini looked çözmüşler. at three İyi olmuş. products geared towards creation.
But evaluation is another part of the professional tabii. workflow we're addressing İkinci today. bela şu, The yaptınız critical ama nerede baseline izlenecek for yaptığınız şey. evaluation in this context Uğraştığınız is, of kalibreli course, monitörünüzde color accuracy. ama If the kalibresiz colors cihazlarda or appliances bakıldığında don't ya bu match the olmamış colors on deniveriyor. your screen, they won't be able to fully appreciate the work. That's where the ProArt Projector A1 ProArt comes into projektör play. A1. The story revolves around its 3 3000 milimen lumen LED. LED light source. Compared to lamp projectors, LED benefits from a much longer lifespan. Evet, up to daha uzun 30,000 ömürlü olduğu hours for kesin. the ProArt A1. 30.000 saat. The LEDs don't need a long warm-up or cool-down time. So the projector Evet, is ısınma snappy to turn on dertleri and off. yok. Isınma It can ihtiyacı also hissetmiyor, anında achieve çalışıyorlar. 120 Hz at 1080p, 1080p, which 120 is Hz. very useful for reviewing high-speed video or 3D animation. Çözünürlük tamam da işte o Another great thing tazeleme about oranını LEDs kolay kolay is bulamıyorsunuz. that compared to lamp projectors, they do a much better job at maintaining brightness over time. This means that calibrated colors will Yine bu stay da kalibreli, true. renk So an kalibreli. accurate viewing experience will Dolayısıyla last. bununla izleyeceğiniz That's why şeyler we calibrated every sizin projector ürettiğiniz A1 şekilde at olacak. factory, Ürettiğiniz neyse onu achieving göreceksiniz. out-of-the-box delta E of Delta less than E değeri yine 2 in sRGB 2'den mode. düşük A sRGB'de. specification sRGB'de. typically reserved Monitör for bundan daha iyi professional tabi. desktop Hani yine monitors. hala o daha doğru gösteriyor renkleri Achieving ama color hani accuracy does sacrifice şu some projektör brightness, tabii ki but the ProArt standart bir A1 projektöre can göre still daha pump doğru out gösterecek. 2000 lumens, which is 2000 ample lumen. for grading content in any professional environment. A calibration report will also be included Kalibrasyon in yine every bunda da box. And we've fabrikada even gone a yapılacak step ve further to make çıkartıyorlarmış this the kağıdını world's yine. first Kalman verified projector. Kalman So you Verified can rest projektör assured diyor. the colors are truly accurate. İşte o şey Okay, bu, standardı it's belirleyen bu. accurate. But what about gamut? Well, the A1 covers 98% of sRGB, which %98 is perfect sRGB'nin for most digital media %98'ini and karşılıyor. video. Dediğim gibi az önceki Asus monitör ProArt preset bundan daha doğru allows gösteriyor quick renkleri ama switching between color şey, modes bu to da hiç fena easily değil. review different Birçok monitör bu materials. kadar gösteremiyor. A plethora of manual adjustments are also Tabi ayarlara da to fine-tune bakıyoruz. color Şimdi for less than optimal viewing. renk ayarları için normalden çok daha In fazla terms ayar of sunuyor. usability, the ProArt A1 supports streamlined wireless mirroring for Windows 10, Android, and iOS devices. For any creatives looking for a Tabletlere way destekliyormuş. to accurately display their work Tabii şimdi to a whole nereden room, yansıtacağınız the ProArt değişiyor Projector artık. A1 is the solution. Gayet And iyi. in the spirit of lowering the barrier to entry for professional creative work, the A1's pricing will be well within the reach of established freelancers and small studios. Fiyat vermiyor ama From alabileceğiniz creation fiyatlar to diyor. consumption, from new beginners to seasoned pros. We hope you'll be pleased with these new additions to the ProArt lineup. Next, we have a new innovation Neymiş? designed to help boost workflow efficiency. Ya buna perde de almak lazım, onu unutmayın. Böyle duvara yansıtarak olmaz bu. O perdelerin bile kalitesi değişiyor. Keyboard, touchpad, and mouse might not always be the best ways to work. An analog experience can be more intuitive to make tweaks and adjustments for the Klavye fare page. yerine başka bir şey Say geliyor, you bakalım ne want to geliyor. make adjustments with lightness level inside Photoshop or Lightroom. With keyboard and mouse, you might use shortcut keys with Evet, the slider kullanıyoruz. click Slider on kullanımı by yeterince hassas değil, Your doğru. eyes need to go back Sürekli and forth yapıyoruz. between the slider, the number in the Aynen app, öyle. your hands on the İşte bu keyboard şekilde. and mouse, and the effects you're looking for. Tutturana kadar. Or if you're editing a video and you need a fast scroll through and pinpoint at the exact frame of a video track. Again, you need to use the mouse to click on the time bar and slide doğru. back and forth. İleri geri And hareket again, edip duruyoruz your fareyle. eyes are busy looking at different places to make sure you Özellikle get uzun what videolarda you want. sorun oluyor bu. Asus Styled intends to simplify that experience with more Asus efficiency, Style yapmış. more Buna benzer precision, ürünleri and görmüştük more başka firmalardan customized da. and Ama tactile Asus'ta da görmüştük. experience. Onlar Back in January, entegre we already entegre introduced etmişlerdi. Asus Heh, control yine panel önce and söyledim. Asus Style. Now we're adding them to our entire line Şimdi of bütün products as ProArt well. serisine With Asus ekliyorlarmış. control panel, you can customize the type of nozzle, wheel, slider you need to get the job hangi done. paneli istiyorsan onu atacaksın. Whereas Asus dial is a physical dial that controls the virtual UI Fiziksel bir right on dialmış. the screen. Ekranda da For görüyor now, musun? Asus dial is optimized for 4 Adobe apps. 4 tane Adobe Adobe uygulaması Photoshop, destekliyor. Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom Premiere Classic, Pro, Premiere and Pro After ve Effects. After Effects'e tamam zaten. With Başka bir şey kalmadı. Photoshop, you can modify the brushes and switch between layers.
brush Lightroom Classic, boyutları you can adjust the ayarlanabiliyor. color balance Lightroom'da and işte With Premiere pozlamayı Pro, you can yapabiliyorsun. jog through scenes, Premiere quickly Pro'da adjust audio tracks, and enjoy seamless görüntüyü video oynatabiliyorsun. With After Effects, you can navigate the timeline and zoom in. After It's Effects'te never been zoom vesaire easier hepsi with After destekleniyor. Effects to make a great motion art Bunu or ayarlıyorsundur. animation. Yani istediğin özelliği We atıyorsundur diye düşünüyorum. understand that every creative has a different approach and habits. You can customize the functionality yine önce in söyledim. ProArt Creator Hub to Evet, make işte bu it da truly yours. Hangi ayarı Laptops, yapacağınızı gösteriyor. mobile displays, Hangisini and atayacağınızı mouse. gösteriyor. Asus style works seamlessly across ProArt devices, so you can switch locations. Valla and what you evet, use yerinin and still önemi have var bunda, dediğin doğru. Hani monitörün control arkasına koysa habere With erişmek that in gerekir. mind, we're very excited to share with you all Dur that bakalım. Adobe and Asus have partnered to bring you more opportunities, values, Nereye in both koydukları önemli creativity olacak. Evet, and o konuda productivity. size hak veriyorum. Now let's see the features and products şimdi included göreceğiz in our herhalde. mobile solution. Sasha? Işıkları söndürdü. Ama çok güzel bir şey o dayalı ya. Hello everyone, and thanks for tuning in. Alıştığınız zaman Let me bırakamazsınız. show you how we bring these new concepts and ideas to our laptops. Laptoplara Start with uyarlanmasını StudioBook göreceğiz. 16. StudioBook 16. En iyi creator laptop. Hadi bakalım. OLED ekran. Güzel yere koymuşlar bak, şimdi oldu. 16 inç 4K OLED. Delta 2'nin altında yine güzel kalibreli. HDR 500'de de. Tamam, bu mouse'un touchpad'in hemen üstünde bu kullanılır. Bu dehşet bir şeymiş. Xeon ya da Ryzen güzel. Nvidia zaten mecburi kullanım. Özel bir soğutma yapmışlar. Bu soğutmayı zannedersem Zephyrus'tan tanıyoruz. Thunderbolt 4, HDMI 2.1. Güzel ya, alet güzel yani, bundan her şey yapar, her As şey you can yapılıyor, see, yani oyun we're falan da not oynanır. just bringing the dial to our ProArt StudioBook series, we actually created our own custom dial mechanism and encoder to keep the StudioBook 16 this slim and allow for very precise adjustments with a satisfying tactile feedback. Bence çok güzel We gözüküyor. also added a third mouse button, crucial for CAD applications to pan üçüncü or düğme de rotate gelmiş. 3D objects. And the touchpad features Sahneleri an extra çevirmek için. layer, which makes it MPP 2.0 compatible, Ana, so you kalem de can var. use it as a mini built-in drawing tablet with the Tablet Asus gibi Pen. kullanıyorsunuz. The StudioBook 16 OLED can be configured with up 3070, to 3060 an var, Nvidia 5900 GeForce HX, RTX 3070, i9, while the StudioBook Pro 16 OLED A5000 comes ve with up to an A2000 de Nvidia var. RTX A5000 Thunderbolt da gösterdiler, o da var herhalde AMD Both olmasına of rağmen. them are available with up to an AMD Ryzen 9, Intel Core i9, or even Intel Xeon. This gives you a surprisingly large number of combinations of CPUs and Profesyonel GPUs to taraf choose from biraz daha to perfectly A5000'e, match your A2000'e particular kayıyor. workflow. From ray tracing and VR to Evet, AI-powered tabii 8K ray video tracing, editing, Nvidia 8K video GPUs in our düzenleme. StudioBook laptops boost your workflow. Bu bayağı Memory güzel. and storage-wise, everything is fully Her şey upgrade upgradable. edebiliyor, o da Two güzel. SODIMM slots let you push the İki memory tane up to 64 bellek gigabytes, slotu var, and 64 two GB'a M.2 kadar. slots let you İki max tane out M.2, your drive at up to 4 4 TB'a terabytes, kadar. with RAID 0 support even. Nvidia Studio drivers ensure RAID 1'e maximum destekliyormuş. performance, rock solid reliability, Stüdyo sürücülerini and kullan wide diyor software Nvidia'nın. compatibility with over O da 60 maksimum professional uyumluluk ve environments from stabilite için Adobe, gereken bir şey. Autodesk, and more, Olabilir. both on the StudioBook and StudioBook Pro. For the StudioBook Pro 16, we go Pro one 16. step further though. And on top of all the studio driver certifications, Tüm we sertifikaların test key üstünde applications for compatibility and biz de performance kendi içimizde test in-house. ediyoruz diyor. And we work directly with software developers on Ve ISV sertifika certification. We için send them yazılım samples of our geliştiriciyle laptops and görüşürüz tweak our diyor. drivers and firmware to ensure the StudioBook Pro 16 Örnekleri yolluyorlarmış was as expected, sertifikalandırmak için. performs well with as many professional applications as possible. Artists strive for visual perfection,
And the display in the StudioBook 16 Sertifika and anahtar Pro kelime, en 16 başta söyledim. deliver on it. With the world's first 16-inch 60 Benchmark'lı by 10 olmuyor bu işler. 4K OLED HDR 16'ya 10 display 4K that's OLED. in a class of its own. OLED delivers truly eye-catching visuals with extremely high contrast and deep blacks and a 100% 550 nit. DCI-P3 color gamut that DCI-P3'ün ensures %100'ü. vivid, true-to-life colors. It's not just Pantone calibrated, but even passes the stricter Kalman certification. And Kalman, by Pantone, shifting the herkes var. wavelength of the Tüm. blue subpixels by a couple of nanometers, it emits 70% less harmful blue light than regular panels. As a result, Mavi it's ışığın easy on the %70'ini eyes, kesiyor dedi. and even after Yanlış hours görmediysem. and hours, you feel fine. Best of all, this slightly offset blue light looks the same to our eyes, so there are no color distortions or Maviyi yellow-orange keserken hues and renkleri side bozmuyoruz effects. diyor. Thanks to a powerful cooling system with 4 exhausts, 6 heat pipes, and large diameter liquid crystal polymer fans. Çift fan kullanılıyor. Genelde böyle işte bu Zephyrus'ta gördüğüme çok benziyor. Gayet etkili bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Ha, 102 Black diyor, o artmış. Zephyrus'ta benim incelediğimde 82 idi galiba. O da 16'ydı. Both SSDs and the memory modules come with their own heat shields and large thermal pads to keep them cool, Bellekler, SSD'ler hepsi just as you'd soğutuluyor. expect from a top-of-the-line creative workstation. The Burada I/O fiyat açıklamıyorlar ya. selection is clearly Zaten Türkiye fiyatı creative asla focused hani too, with a böyle full lansmanda range of açıklanmaz. ports, including a USB LAN 3.2, port, Gen 2, HDMI 2.1 port, USB HDMI 2.1, Type-C ports with a 100 watt Type-C, PD charging, and şarj DisplayPort destekli, 1.4a. Thunderbolt And the 4. DP signal comes directly from the Nvidia GPU. So, as an added bonus, it's VR ready, which is actually ready'ymiş. used more and more for professional 3D work like Profesyonel photography. tarafta kullanılıyor. Evet. And not only does it have a full-size SD card Hatta daha reader, çok the kullanılıyor. StudioBook 16 is one of the first laptops with an SD SD 7.0 Express Express kart card reader okuyucusu with read varmış. speeds up to 1 gigabyte per 1 second. GB okuma And even the saniyede. headphone jack is maxed out with an ESS headphone jack. O. There's an ESS incredible variety takı in creative kullanmışlar tasks kulaklıkta. and workflows. So while it's a lot of extra work for our engineers, we know how much of a difference it makes to have the right parts for the task at hand. And we're offering you an incredible amount of flexibility and choice to configure the StudioBook 16 OLED just the way you Yine çeşitli konfigürasyonlarda sunulacak. Siz de kendinizi de upgrade edebileceksiniz ama. Yani baz modeli alıp sonra yükseltebilirsiniz. Tabii ekran kartı falan değişmez GPU'su. Next CPU da up, öyle. we have a surprise announcement for you. Our Pro Art sürpriz. series is now Neymiş? expanding into accessories as well. Aksesuar, Starting with the Pro aksesuarlar Art çıkacak mouse diyor. and the Pro Art mousepad, Mouse ve mousepad both of which geliyor. are tailored specifically for creative suits. Özellikle yaratıcılar için diyor. Dial Ha. on the side of the Pro Üzerine Art dial mouse koymuşlar. MD300 gives you access to precise and intuitive Güzel. control right at your O fingertip without even yandaki having to lift your hand from your Logitech'in mouse. The dial can be fully farelerinde customized and vardı. will come with all Güzel the bir same şey. features Burada and görmek de güzel application oldu. support like our Ama other esas olay bu Asus işte. styles, such Bunu as on the koymuşlar. StudioBook 16. The Pro Art mouse also features a large, fully programmable third mouse button in the center, which is, like we mentioned, important in CAD apps. And unlike another mice, this doesn't use a lower grade, harder and less durable switch. All three Malzemeler buttons come iyi with diyor. the same Klikler top-of-the-line Omron 50 switch, milyon rated klik. for 50 Omron'dan. millivolts. 3 You tuş can pair birden. the Pro Art mouse with 3 devices. O 3 a tane desktop, bilgisayarla laptop, and tablet, for eşleştirebiliyorsun. example, and you can Güzel. instantly switch between them. Aralarında The değişebiliyorsun. high performance Pixar 3816 laser sensor 4200 with 42 DPI DPI works lazer on a sensörü wide varmış. range of surfaces, even glass tables. And thanks Tabii to a siz böyle frame rate of up to 1000 doğrudan masa üstünde hertz çalıştırmaya for gidin. instant lag-free mouse. Adam gibi mousepad alın. You can also switch between DPI profiles with the press of a button. DPI'ler, Very handy DPI when değerleri switching arasında from değişebiliyormuş. desktop to a tablet, for example, since each Masa device üstünden works tablete better with geçmek için different DPI settings. Değişik With DPI'ler wireless gerekiyor. mice, Onları you oradan often yapıyorsunuz. have to worry about them running out of battery every couple of pil days. var tabii, Not kablosuz so olunca. with the Pro Art mouse. It lasts up to 150 150 gün. days on a full charge. And even when it does Bir run out of dakikada battery 8 saatlik eventually, şarj veriyor. thanks to USB-C Bu fare güzel quick olmuş. charging, Şu after şeyin only dial'ın 60 yeri seconds biraz plugged in, arkada mı it'll kalmış endure sadece? 3 hours of Ona heavy bir use bakmak or up to lazım. 8 hours of light intermittent Sanki onu use. daha önde The isteyebilir Pro miydik Art acaba? mousepad PS201 offers not just a precise and A4 accurate ve A3 woven boyutunda polyester surface for your mouse to track, but also has a mousepad veriyor. stylish leather strip on top which hides 2 built-in magnets in the corners to dock your Asus pen, charging cable, or other accessory. Manyetikmiş. Thanks to the soft silicon base, it Metal stays in şeyler oraya place yapışıyor. and won't slide around.
And it also comes with an antibacterial coating, our Antibakteriyel. Asus antibacterial guard, which keeps your Ve mousepad nice and clean. korona zamanında The önemli şeyler mousepad tabii. also Ona doubles bir as a gray faydası card olması da. when flipping it upside down. So you can use it to calibrate your camera's white balance and exposure. Kamera kalibrasyonu için kullanabilirsiniz diyor. Our dual display ZenBook Duo series has been extremely well received thanks to the extra screen space it offers. ZenBook Duo geldi. Now we want to bring that ScreenPad Plus experience to an even wider ScreenPad. audience, not just Bunun more versiyonlarını laptops, but incelemiştik. even desktops. And the ProArt PA147 PA147 does CDV. just that, bringing the same 14-inch 14 inç, 32x9 32'ye 9, 1920 by 1920'ye 550 550 IPS IPS panel. 400 nits, 400 any nit. system. And our monitor team Herhangi bir is bilgisayara proud to takabiliyorsunuz announce bunu. that it just won one of only 3 Computex Design and Innovation Gold Awards. O ödül This kazanmış. portable ProArt display comes with an industry standard 100% sRGB and 100% Rec. Rec. 709 709. color gamut, is Kalman verified and Bu da factory kalibreli. calibrated for guaranteed color accuracy of delta E below 2. Delta E değeri yine 2'nin It weighs altında. 740 grams, 740 making it grammış. very portable and easy to bring with you on location. It comes with full-size HDMI and 2 full-function USB tane Type-C ports that can Type-C ve both HDMI power var bir tane de. and feed the display a video signal at the same time. Despite the unusual ultra-wide aspect ratio, it works with a large number of devices, from laptops and desktops to cameras. Her yere and even takılıyor, phones. kameraya da takılıyor. Ben A takmıştım benimkini built-in kameraya. ergonomic kickstand with a patented mechanical design lets you adjust the PA147 seamlessly to almost tekerine any orada angle gözüküyor. for the perfect Açısı viewing and ayarlanıyor. touch experience. And using it with a Dokunmatik ayarı stylus içinde or setting up vertically for coding ayarlıyorsunuz tabii. is a thing as well. Dikte The çalışıyor. 10-point multi-touch layer offers a highly güzel accurate olmuş. and ultra-responsive touch experience. Dokunmatik And with MPP panel 2.0 isteyenlere. support, you can use an Asus pen to take notes İşte monitörünüz or iş work on your eğer öyle content değilse bunu alıyorsunuz. wherever and Siz bunun üstünden whenever dokunuyorsunuz, inspiration çiziyorsunuz. strikes. Güzel. We also upgraded the Asus dial compared to our other portable ProArt monitor and made it slightly bigger Dial and easier güncellenmiş. to reach. It enables precise tactile Daha feedback rahat and the erişeceksiniz same diyor. functionality as our other dials, such as on the StudioBook 16. The ProArt PA147 also comes with our control panel app, now bringing our Kontrol panel customizable uygulaması. deck of Tabii buttons, touch olunca dials, şimdi and böyle bir sliders to any laptop şey var. and even to desktops. Bu tarz cihazlarda artık So, ekran whether you're olunca frequently hem dokunmatik de relocating olunca your setup fiziki or düğme just want yerine to hep have yazılım that yapıyorlar. ultra-wide touchscreen as an accessory on your Yayıncı workstation, or maybe ekipmanlarında da combine var bu several of them for trend. an ultimate display setup tailored to your needs. The ProArt PA147 enables you to streamline your workflow in ways you probably haven't even considered until today. Now let me hand over to Terry Bakalım ne White from gelecek. Adobe to show you our Asus dial in action within Photoshop and Lightroom Adobe Classic. uygulamalarında dial'ın nasıl çalıştığını Hi, my name göstereceklermiş. is Terry White, and I'm Worldwide Design and Photography Evangelist for Adobe. My job involves delivering presentations worldwide that teach content creators how to use Adobe Creative Cloud solutions. I'm also a professional photographer. When I first saw the new Asus ProArt Studio Book, the Asus dial instantly caught my attention. It's a small rotary controller on the laptop that gives you control over parameters in Adobe Creative Apps. I've never seen anything like that on a Size laptop diyorsunuz before. ürünleri As a çekerken content temizleyin diye creator, I bunlar da couldn't help unutmuşlar. wondering whether it would really be useful. But after using the laptop for quite a while, I'd say it surprised me a lot. First, it's easy to customize your Asus dial. Just open the Creator Hub app, and you can choose the app and Az önce gördük function bunu zaten. you want to Uygulamayı control through seçiyorsun. Asus dial. Atamayı If you're going to istediğin use the şeyi brush oraya tool to atıyorsun. edit an image in Adobe Photoshop, for example, to perhaps do some skin retouching, you can control brush size by slightly turning the Asus dial like this. Burada It's fırça the boyutunu same with gösteriyor brush mode örnek too. olarak. Just turn the dial and the photos quickly touched up. The workflow is very smooth and easy with no more complicated macro keys to remember. Just like in Photoshop, you can control contrast, exposure, saturation, or anything you can think of in Adobe Lightroom Classic. With no awkward Lightroom'da da slider fotoğraf bars to move for düzenlerken each parameter, pozlama edits with başta olmak Asus dial üzere will be much bir more sürü ayarı efficient and atayabiliyorsunuz. productive. Asus dial is ergonomically designed too. There's no need to Ya bunu change çok the way you anlatmaya use the gerek yok. keyboard. Buna ne So atarsan just onu one thing, çevirerek yapmanı you can sağlıyor işte bu comfortably kadar edit basit. your photos
without fatigue. Güzel bir The şey. best thing is that you don't need to carry an extra controller when you're on the go, saving lots of space and hassle. Ha, bu As da a doğru. worldwide design and photography evangelist for Normalde Adobe, I'm really excited that we've teamed up with Asus to create such yoldayken a tabii her ekipman yanınızda Editing olmuyor. with the Asus dial has really changed my workflow. Bu da laptop sonuçta, especially yolda in olabilir. Classic. I love that I can just use the dial to quickly make my edits on the go or at my workstation in studio. Thank you Asus, and once again, thank you Adobe. Yani çok Thank you, gerekli Terry. bir sunum It's değildi. always fascinating to hear about all the cool things creators come up with using our products. But Vallahi what evet. exactly is a Ama önemli creator? bir şey. There are a lot Tekerlek. of different types of creators, Bunu ayrı and cihaz what olarak they satıyorlar. create and how they create it can be Asus wildly different. ürünlerini eklemiş. Ha belki onlar da ayırırlar, bilmiyorum, daha tabii sunum bitmedi. From professional studio artists in Hollywood, VFX artists, music production, Twitch streamers, to lifestyle and fitness creators, vloggers, and hobby photographers, system requirements are completely different. That's why we offer several series tailored to different types of creators. Bakalım ne At geliyor. the top, we have our Pro Art series, a complete solution for professionals using top-of-the-line components, the best özetledi panels, şimdi. CPUs, GPUs, memory, storage, Yaratıcılar and için, I/O içerik ports. üreticileri için Then we neyin have our en iyisi varsa hepsini innovative kullanıyoruz Zenbook diyor kısaca. series with a second display. Zenbook Duo bu, Perfect for hatırlarsınız. creators on the İki go iki who need ekranlı. as much screen space as possible thanks to its revolutionary ScreenPad Plus touchscreen, which spawned a control panel app we now see expanded to more and more products. And we're introducing a brand new series here today, perfect for young lifestyle creators and vloggers. As a more mainstream series for İçerik creators üreticileri, genç that içerik don't need üreticileri all ve the bells and whistles, vloggerlar için but diyor. still features premium panels and delivers impressive Şu performance. genç lafı they use geçti to mi create the latest, fiyatı uygun olacak diye captivating anlayın. and exciting content that's ready to go viral. Bakalım ne geliyor. VivoBook, evet tabii işte bu. Fiyatı daha düşük olanlar VivoBook oluyor ama VivoBook'un da kalitesi eskisine oranla çağ atladı. Yani bundan bahsetmiyorum. Bize gelen eski VivoBook'lar, daha önceki modeller bile bayağı iyi. Onları da güncellemişler tabii ki. İşte Ryzen'le güncellemişler, 11. nesille güncellemişler. OLED oraya da gelmiş. Yani daha az premium bir kasayla yine OLED ekran veriyor size. Dolayısıyla fiyatı düşmüş oluyor. Soğutma sistemi yine az öncekinin mantığında. Dialpad üzerinde ama touchpad'in içinde gördüm. 14x, 16x OLED. Bu daha As you can alınabilir see, the fiyatlarda VivoBook olur her Pro zaman. 14X OLED and 16X OLED Bunun olayı daha çok high ekran. performance 45 watt CPUs OLED'i and up to Nvidia vermek, RTX o 3050 Ti. graphics with OLED panels in Oyunda slim tercih and etmezsiniz de surprisingly light chassis. Nvidia'nın teknolojilerini The VivoBook kullanmak Pro için 14X only weighs an giriş impressive seviyesi olarak 1.45 yeterli. kilos. On the outside, 1.45 you'll see kilo. we stick to neutral and modern color tones for stylish yet minimalistic. Bu biraz daha gençlere yönelik olduğu için While daha the çok zero renk degree seçeneği black var. option is a nice, classy, pure black metal finish. Gayet iyi. The Meteor White option uses our latest weave pattern coating process. Kaplamayı değiştirmişler Finished bazılarında. laptop lid feels Aldığınız just renge like göre polished değişiyor. sandstone. It's grippy, solid, and surprisingly fingerprint and smudge resistant. Parmak izine Yes, dayanıklıymış. The keyboard features subtle but stylish function group-based color accents that give it a clean, organized, and Renkleri professional değiştirmişler look. klavyedeki tuşların. With up to an AMD Ryzen 9 Ryzen 9 5900 5900 X mobile processor and up to 32 GB of memory, 32 GB'a you get kadar a bellek. really impressive amount of performance in such a Nvidia ekran ultra-thin kartı. and ultralight chassis. 3050 Ti'ye kadar. Whether it's İşte burada mesela high-speed back and 3070'i forth lafı geçmedi. Demek ki multitasking, onu video yukarıya editing, saklamışlar. or just some laid-back binge watching or gaming, the VivoBook Pro X is ready for anything. Tabii ki With a bundan da oyun powerful oynanır. 96 watt-hour battery for the 16-inch and 63 watt-hour for the 14-inch 96 model, watt you've got saat plenty of ve battery 63 life watt as well. saat modeline göre. The VivoBook Pro 14X and 14X ve 16X OLED 16X stay cool at OLED. all times thanks to the highly efficient Çift fan dual fan cooling soğutma. system. Onu artık So even standart though haline it's getirdi more Asus. powerful than any VivoBook before it,
The advanced cooling design ensures that your laptop stays cool and quiet for maximum performance anytime and anywhere. What really stands out though are the 16x10 16'ya 10 4K OLED buraya da gelmiş. Vibrant colors, high Aynı contrast, paneldir. and 600 Değişeceğini sanmıyorum. nits Evet. brightness. Yine aynı özellikler. Right above the display, you'll find an integrated webcam privacy shield that slides over the webcam for Webcam instant ve onu privacy as well. kapatabilme özelliği. The VivoBook Pro X series also features our Dial pad'i, brand new evet, Asus doğru dial görmüşüm. pad, a Üstünde virtual şey, customizable sanal. dial that's built into the touchpad, with the same functionality as our physical dials on the StudioBook 16. Yani fizikselden Besides the AMD fizikselin powered yerini models, çok there are tutmaz ama Intel olsun. 11th Gen H series versions too. Intel de var diyor. Comet Gray and cool Intel de silver. var deniyor. Choose Oraya da whichever dikkat. matches your needs and start your creative journey with a new VivoBook Pro X. Now, if you are more of a casual content creator and multitasking and maybe the occasional game is more like your day-to-day, then an Yine RTX üreticilik ve yaratıcı 3050 şey, or maybe oyun. even 1650 Burada biraz GPU oyundan bahsetti. and Diğerinde hiç oyun 2080 demiyordu. by 1800 Biraz daha OLED gençlere panel yönelik is olunca probably all you need. 2880'e In that case, check out the 1660 dedi. regular non-X VivoBook Pro 14 OLED and VivoBook Pro 15 OLED. 14, These two will be available in quiet blue 15. and cool silver. As you can tell, we have been working closely with Adobe for a while now, and not just on adding Asus Dial and Asus Dial'ı Pen ekledik. support. Starting in Kalemi de 2021, ekledik we diyor. will even bundle a selection of Hatta Adobe suits on some bundle of our yapacağız models. diyor. Let me hand over to Jen for the details. To honor our partnership, starting today, you get 3-month Adobe Creative Cloud All Apps Creative with the Cloud purchase 3 ay of Asus Creative products, veriyormuş. İyi. such as ProArt StudioBook, ProArt Display, Bu ProArt Station, aşağıda adı geçen and ürünlerde ZBook Pro 3 ay Dual. Creative See, Cloud veriyor. creativity is not limited to professionals. We give you 1-month membership with the rest of Asus products. Diğerleriyle bir ay. For more details, please visit Her our ülkede geçerli mi website. bilmiyorum ama geçerlidir herhalde. Creativity is more important now than ever. From Asus, we'll continue to complete and improve our solutions for you so you can focus on bringing your imagination to life. Now back to Sasha with more OLED products. OLED ürünler devam. I'm really proud to announce that Asus is the first manufacturer to bring stunning OLED displays to not just a few select models, but a complete lineup Sadece spanning bazı several modellere gelmiyor series and OLED. segments, from Komple high-performance ürünlere creator geliyor diyor. workstations to mainstream on-the-go laptops. We believe that OLED provides an unmatched visual experience that Standart really bir leaves laptopa an bile OLED impact koymuş and bunlar makes galiba, öyle everything anladım. look and feel so much richer, more vibrant and alive. The OLED 100% DCI-P3 önümüzdeki sene best-in-class color gamut yayılacak. ensures true to life colors Öyle that gözüküyor. are always stunning to look at. It's also Pantone validated, so you're creating what you see is what you get. You might be worried that too much screen time irritates and damages your eyes, but worry not. By their very nature, OLED displays emit 70% Tabii bu sorularda less şey harmful blue görmüyorsunuz. light, which could disrupt Yani your OLED sleep cycle yanığı and meseleleri cause gibi eye şeyleri burada strain. konuşmazlar. Even better, this does not affect colors at all. Az önce bahsettiğimiz Another şey thing yine we love mavi about our ışığı Asus eliyor ama OLED renklerden displays çalmalı. is that the gamut and those juicy colors don't look worse at lower brightness levels. On conventional panels, lowering the screen brightness Şey often diyor, results in worse parlaklığı color azaltırsanız accuracy and the lower renk range of doğruluğu colors. gider. OLED'de On öyle our olmuyor diyor. OLED models, you can enjoy movies, work in Photoshop or Premiere, even at lower brightness levels. Şimdi bu kadar yayıldığına You're göre still in OLED dark room, for example. fiyatlarının da düşeceğini OLED tahmin screens are edebilirsiniz. immediately recognizable because of their ability to display true blacks. Something other displays Bir şey ne simply kadar cannot yayılırsa match. fiyatı o kadar All our düşüyor. OLED laptops are VESA True Black Bir yerden certified başlaması with a gerekiyordu. peak brightness of up to 600 nits 600 and nit ve display dolayısıyla HDR HDR 600 600. True Black for huge range of contrast between Ama daha önce de bright söylemiştim. and dark objects. OLED'i pek This böyle değerlendirmiyoruz. 1 million to 1 contrast ratio means you're able to view details in your favorite movies 1 or milyona games bir or creative kontrast projects oranı işte, you would olay o. otherwise miss entirely. With an impressive average gray to gray response Yani time 1000 nite of only ihtiyacınız yok, onu demeye 0.2 çalışıyorum. milliseconds, OLED displays also mean you can see sharp images in fast-paced scenes.
when skipping through 0,2 pictures in a milisaniye. gallery or when scrolling through emails and websites. If you're ready for an OLED treat, let's have a look at our Evet, newest şimdi member Asus in OLED the Asus OLED geliyor. lineup. Ürünler geliyor. We just started selling our latest ZenBook 13, ZenBook 13. which now has an OLED option. Zaten onda that var, has evet. been received very well on the market. And we're now bringing OLED Şimdi to 14'e the ZenBook geliyormuş. 14 as well. So we got OLED panels for our Creator series, the ProArt StudioBook and ZenBook Pro Duo. Profesyonel serilerde Our OLED var Expert zaten. Business series, and we're adding OLED to 2 more models in our premium ultra portable Premium ZenBook Ultra Portable series. ZenBook Our brand serisi. new ZenBook 14X OLED and the ZenBook 14 Çoğu kişi ZenBook OLED, alıyor zaten. as the name implies, come with our latest OLED panels as well. ZenBook'un tipik tasarımı 14X modelinde OLED, 14 Flip modelinde OLED olacak. ...4K, 16'ya 10. %92 gövde ekran oranı. Yine kalibreli. Tabi aynı paneli kullanınca doğal olarak aynı özellikler bunda da oluyor. Yine 11. nesil Intel ya da Ryzen. Kullanım modlarını gösteriyor. Kalem dahil. Screenpad varmış. Ne tabii. Onu artık her yere koyuyor. Numberpad. 360 derece dönüş. Güzel. And as you can see, we again offer you a lot of configuration options. You have the choice of either an AMD or Intel CPU, and there's an option for a virtual touchpad numberpad, an option for our Asus screenpad, and an Nvidia MX450 Tabii dedicated MX450 GPU. GPU. And the ZenBook Bunlar da öyle 14X RTX falan 2 is olamıyor. going 16 by 10, which allows us to 16'ya 10. offer you more screen space than Evet, other birazcık 14-inch daha laptops. fazla We're reducing the çalışmalarımız var. bezels and bringing the screen to body ratio to an impressive Kenarlar neredeyse yok 92%. olmuş durumda. The ZenBook 14X and the ZenBook 14 Flip both come in at 1.4 only kilo. 15.9 millimeters slim and 1.4 kilos light. But thanks to the latest 11th gen Intel Core i7 5900 or HX even an AMD AMD Ryzen tarafında 9 Intel'de i7'de kalmış. 5900 Ryzen'de 9. CPU. Ryzen 9. These new 14-inch ZenBooks give 16 you a GB ton RAM, of 1 TB'e kadar despite SSD, their Wi-Fi 6. ultra-portable and light, slim chassis. Both the Intel and AMD version of the ZenBook 14X and ZenBook 14 Flip come with our Yine dual latest fan. dual-fan Ice-Cool Plus thermal system. This allows us to significantly Biraz boost daha the CPU diğerlerine göre power dikkat and ettiyseniz performance. daha basit But bir that's çözüm not all. ama These mantığı new aynı. ZenBook 14 models support AIPT, which means with a simple click you can switch to performance mode and boost the CPU even higher, up to 14 İşlemciye watts. verdiğiniz gücü arttırabiliyor New musunuz? ZenBooks come with a couple of really helpful quality of life improvements as well. We got SSO fingerprint power buttons that let you log in within Parmak a izi second. okuyabiliyor. How cool is that? Both the ZenBook 14X and 14 Flip still feature the same spacious keyboard as our 2020 ZenBooks, but now come with a Klavyesi Lift büyük. 180-degree hinge or even 360 for the Flip. You're gonna love this one. Based on popular Flip dönebiliyor demand, tabii. we brought back the 3.5mm audio jack. 3,5 And we mm upgraded jack M.2 geri slot döndürüyor. to support the latest and greatest Gen 4 SSDs. Gen 4 M2 desteği geliyor. Bunlar zaten işlemcilerle platformun kendi getirdiği şeyler. Güncellemeler. We are bringing OLED to our commercial series as well. The ExpertBook B5 OLED Expertbook. Bunları and the çok görmüyorsunuz ExpertBook piyasada bu B5 B Flip serisini. OLED. Bizde var You might incelemesi ama wonder why. But bunları considering that genelde a lot of salespeople şirketlere use satıyorlar. our commercial laptops to promote Şirketler bunları products by sliding adetli through alıyor rendered Asus'tan direkt. images, pictures, promo videos, or PowerPoint decks. Having an OLED display in Bunlara these da OLED expert gelmiş books oluyor. actually makes a lot of sense. You definitely want a matte screen on that convertible, what with fingerprints and smudges and all. But there is no Tabii bunların matte biraz OLED, daha right? Well, asık there is suratlı now. olduğunu, The B5 Flip tahmin is the edebilirsiniz. first matte OLED display in a laptop. Thanks to its 360-degree hinge, Mat you can ekran. flip from writing an email to swiping through presentations in tent mode Dokunmatik panel. to taking notes with a stylus OLED. in mere seconds, just like a sleek street artist performing magic tricks.
Like all ExpertBook models, the B5 comes in a classy and rugged chassis Bunlarda made biraz from daha an dayanıklılık öne aluminum çıkıyor. alloy, which also means it's Alüminyum. ridiculously light, with the Çok lightest hafif. 1 one kilo, panel gayet iyi. edition of just 1 kilograms. And if endurance is more important to you, there's a 1.2 kilo Dayanıklılık önemliyse 66 1.2 watt-hour kilo option with an versiyonu incredible var. 13 hours of video playback battery life. 13 saat And yes, batarya. that is Tabii with daha an ağır, OLED daha büyük pil. The Pil daha ExpertBook çok dayanıyor o B5 manada. is Intel Evo certified and delivers exceptional performance thanks to Intel's latest 11th gen CPU, and it's 11. highly nesil. efficient, snappy, and offers the very best in Bunda AMD connectivity yok and galiba. battery life. The ExpertBook B5 series is perfect for remote work with hotkeys to mute the microphone, enable or disable our Asus two-way AI Bazı noise kısa yollar cancelling, koymuşlar. a webcam privacy slider, an SSO fingerprint Sesini falan power kesmek button, için. and an optional TPM, TPM chip varmış. for maximum security. The Opsiyonel B5 olarak. series passed the latest industry-leading US military 810H tests and underwent stringent in-house torture Görüyorsunuz. testing, including panel pressure, shock İşkence and drop testlerini tests, geçiyor. making Military it a grade oluyor rugged işte öyle olunca. travel companion. Oh attılar aşağı. And if things go really bad, don't worry, we got you. All Asus commercial ExpertBook models come with an upgraded Bunda service daha and değişik support bir package with servis desteği 3-year varmış. global warranty O, and global direct live garanti. chat support within the My Asus app. And on-site Doğrudan service chat. in most major Bu var mı markets. acaba Türkiye'de? Now that's some deluxe service right there. We have yet another Yerinde portable display servis. announcement, and this one is, you might have guessed it, Bunları yet ülkeye another göre OLED değiştirmek panel. lazım. But this time, Sormak lazım. it's not in a laptop. The ZenScreen OLED MQ13AH, ZenScreen. what a tongue twister, is the world's first portable 13-inch monitor with an Bu OLED portatif display. monitör 13 You inç. can now finally O da bring 13 olmuş, eye-popping OLED colors and olmuş. impressive contrast to any laptop, any desktop, Her yere tablet, bağlayabiliyorsunuz mobile bunu. phone, or even a portable gaming console. And Evet, yes, there will be a spek bir sınır yok. 15.6 inch 15.6 inç version versiyonu da really olacak want diyor. one of those. It covers the same impressive color space as our Bunda other şey OLED sıkıntısı panels oluyordu. with a Hani bu gamut harici of monitörlerde 100% DCI renk features. doğruluğu pek iyi Colors not olmayabiliyordu. only look Şimdi super OLED'e vibrant geçince and yine aynı pop, az önce its saydığınız color bütün reproduction is güzel highly özellikler accurate with a Delta E EV değeri below falan two. hepsi bunda da var. Guaranteed. With its deep blacks and huge contrast, HDR movies and games look especially beautiful. Aside from that mesmerizing 13-inch OLED panel, the ZenScreen display is incredibly slim and light at only 5 500 gram. millimeters and 500 grams. Çok And güzel the bir şey. 15.6 inch OLED version olması iyi olmuş. is no less impressive, with less than 1 kilo in weight and a super slim chassis as well. The ZenScreen OLED comes with a surprisingly large number of I/O ports too. There's çıkışları da naturally an zenginleştirmişler. HDMI port but tabii. since the chassis is this slim, a full-size port simply wouldn't fit. full So size it olamıyormuş. features a mini HDMI Mini port. HDMI But don't koymuşlar. worry, we bundle a mini HDMI Ama to kabloyu veriyoruz full-size diyor. HDMI cable. And for better cable management, we added Type-C ports to Benim çok both hoşuma sides. gitmiyor yani. And Miniler either çabuk side kırılıyor. lets you power the panel and feed it a video signal at the same time. Bakın burada elimde var. There's also a Kırık. third Type-C port on the left side for powering the display. So in case you want to use a battery USB-C pack or tabii. charger to power the ZenScreen OLED. You can even connect all 3 separate video sources at once and then toggle between them back and forth in the on-screen 3 tane menu. ayrı kaynağı Talk about work and alıp play. değiştirebiliyor Thanks to musunuz? an embedded tripod mount, it's incredibly versatile and can be set Tripod up within bağlantısı. seconds at almost Güzel. any angle and orientation for an immersive multi-monitor Çok iyi. İşte bu setup. çok güzel olmuş. It's also very efficient with a power draw between 5 and 9 watts, depending on the brightness. So 5 the ila power 9 bank watt. can easily power it for several hours. And it comes with our magnetic Asus smart case that protects the manyetik display kılıfla from geliyor. Bu scratches standta oluyor. and lint and folds into a stand. So you can prop up the ZenScreen OLED in portrait or landscape mode, giving you a lot of flexibility even when you're on the go and don't have a tripod with you. Thanks to the same proximity sensor as in our ExpertBook B9, the display dims or even switches off entirely to save power whenever you're not in Yakınlık front of sensörü it. koymuşlar. If you Önünde want to yoksan keep the display at kapatıyor full kendini. brightness at all times, no problem. The proximity sensor can be disabled as Ama well. kapatılabiliyormuş. So, with its super slim and light chassis, rich connectivity options, and exceptional visuals, the ZenScreen OLED MQ13AH is the perfect MQ13AH, companion for any yine mobile süper bir device. isimlendirme. It allows you to enjoy your movies and videos in a cafe or work more efficiently on set. All right, now let me try to sum this all up.
So, Hepsini our özetleyecek. ProArt Özetleyeyim. series, OLED. which started with professional desktop monitors, has now grown into a complete product lineup spanning top-of-the-line displays, laptops, desktops, and even motherboards, mice, and projectors, with more to come. But one size fits all doesn't really work for a profession as diverse as creators, with greatly varying requirements depending on their field of Şu an expertise and çok da their fazla önemli interests. şeyler anlatmıyor, That's why we özetliyor. offer not just one, but 3 distinct series for creators. From the ProArt StudioBook to the ZenBook ProArt Pro Duo StudioBook, and the ZenBook VivoBook Pro Pro diyor ve series. VivoBook And we Pro. work closer than ever with a large Hepsinde number of OLED'i koymuşlar. creators to Dolayısıyla really derdiniz understand the ekransa different VivoBook'la workflows bile and tailor kurtulabiliyorsunuz. our products specifically to their needs. Ama We also donanımları da broadened our ayırmışlar yani. partnership with Mesela Adobe, en iyi the ekran kartı da leader in tepeye gidiyor. creative software suites and tools. And we're going to work Ortadakine 3050 closer than Ti ever in a koymuşlar. partnership En altta da with shared dahili goals grafik to var. Şey var, innovate and harici empower var da creators. Nvidia'nınki This includes a MX bundle of 450'si select var. Adobe suites with several of our laptops. Adobe and ile new tabii ways to doğal make olarak the yakın most out of çalışmışlar. your Asus Pen, your Asus Hiç Dial, şeyden bahsetmedi our ama. various Windows screen 11'den caps, bahsetmedi. and our control panel app Tepeye that şeyi koymasına streamline rağmen your logoyu. process and allow you to just let your creativity flow. What stands out as well is that we are for you. Yes, TPM you. opsiyonel falan dedi More ya, o freedom yüzden than ever. söylüyorum. You can O choose between a number of laptops opsiyonel and olursa then olmaz o pick iş. an Intel Core, Intel Xeon or AMD Ryzen CPU. And it's up to Evet, your AMD ve requirements Intel and your choice. If they yan come yana with gidiyor birçok Nvidia üründe. Consumer Bazılarında or Nvidia sadece ProRate Intel var. graphics. You might have missed it. We only mentioned it once or twice, but we are bringing OLED to a huge number of Evet, product bu series and to sunumun a wide özeti range of segments and price points. OLED. We want to enable more customers than ever to experience the breathtaking visuals. Bu sene çok only alamayız OLED herhalde panels bunları can da. deliver. Önümüzdeki sene All of these new models iyi düşünmek will lazım. also either Sonuçta ship parça with krizleri Windows devam 11 ediyor. or get updated to Windows 11 once Microsoft formally launches it Windows later 11'den this nihayet year. bahsetti. Upgrade All alacaklar. right. I hope you enjoyed this overview of our Güzel. latest products. For more information, details, and feedback as well, check our Create The Uncreated event site. Thanks everyone. Stay safe. Kendisi de yapmışlar and see oradan. you next time. Bakın diyor. Evet. Sunumu bitirdi Asus. Kim başka bir şey gösterecek mi? Yok. Yok. Herhalde göstermeyecek. Evet, şöyle geçeyim ben. Nasıl buldunuz sunumu? İşte OLED soruyordunuz. Yayınlarda çok soru geliyordu. Asus OLED'i her yere koymuş. Hiç şey görmedik. Böyle atlanan bir ürün çeşidi yok herhalde OLED'siz. Yani istemeseniz de OLED geliyor. Öyle söyleyelim. Ki Asus'u zaten hani bizde de çok fazla yer alıyor. ZenBook'tan çok kullanan var. ZenBook kullanan. Bir anda bir alıyorsunuz OLED çıkıyor. İsteseniz de istemeseniz de. Tabi OLED'sizler devam edecektir de güzel ürünlerde OLED var. Ve şey güzel, OLED tarafında kötü OLED yok. Bütün o bahsettikleri standartları hepsi destekliyor. Yani eskiden şeydi böyle işte belki alt ürüne biraz daha ucuz bir IPS koyuyordu ama tepeye çok iyisini koyuyordu. Şimdi hepsine aynı OLED'i koydu. Bu aslında alttaki ürün serilerini güçlendirmiş oluyor. Çünkü üstte bir şey geçemiyorsunuz, öyle bir ya bak bunda süper ekran koyduk o yüzden pahalı diyemeyeceksiniz. Alttaki fakirler de faydalanacak OLED'den. Onu nasıl ayarlamışlar? Konfigürasyonları değiştirmişler. Özellikle ekran kartlarında çok net ayrımlar var seriler arasında. Dolayısıyla orada onu kaybediyorsunuz. Ama şeyden de kısamıyor. İşte VivoBook çok güzel oldu. Yani onun tasarımı zaten güzeldi. Daha da güzelleştirmişler. Eskiden kasalar da fark ediyordu. Al diyordu sana plastik veriyorum bu paraya. Onu yapamıyorlar artık. Orada da çok ileriye gittiler. Plastik bile olsa çok güzel gözüküyor. Çok güzel sağlamlık hissini veriyor. O da kalmayınca, o da elden gidince işte içerisiyle ilgili değişiklikler var. İşte Intel AMD seçeneklerinde değişiklik var. Tabii oradaki şeylere hiç takılmayın. Oradaki model isimlerine. Onlar hep pazarlara göre değişirler. İşlemcisi i9 diyor ama aslında onlar hep i9'a kadar ya da işte Ryzen 9 diyor ama Ryzen 9'a kadar Türkiye'deki modellerde değişebilir fiyat için. Bir de işte o upgrade edilebilirlik önemli çünkü firmalar gördüğüm kadarıyla yine fiyatı düşürmek için olabilecek en düşük konfigürasyonları satıyorlar. İşte 8 GB RAM koyuyor mesela ama diyor ki işte upgrade et. Ya da işte 512 SSD koyuyor ama sen diyor işte upgrade edersin.
ilk satın alma maliyetini düşük tutmak için bunlar genelde bizde kısılıyorlar ama işte OLED'i kısamıyorsun. Güzel tarafı o. OLED. Yani aynı o cihazların bir de IPS'li düşük versiyonu olmayacak gibi gözüküyor. Evet. Dolayısıyla ürünlere OLED geliyor. Sadece Asus'a gelmez. Muhtemelen önümüzdeki sene OLED yılı olur. Eğer hani OLED'de de özel bir üretim krizi olmazsa. Şeyi bilmiyoruz tabii. Belki OLED'i üreticilerinden Asus kendisine bir süreliğine özel olarak almış olabilir. Böyle şeyler yapıyorlar. Bir süre sadece Asus ürünlerinde görebilirsiniz. Bu kadar yaygın olarak. Onu bilmiyoruz. Öyle şeyler söylemediler sunumda ama daha önce gördük. Güzel, harici monitörleri bile OLED yapmışlar. Yani elinizde olanı değiştirmek istemiyorsanız bir tane OLED monitörü tak diye yanına ekleyiverirsiniz. Hem de istediğiniz yere. Şu an kamerama bile takabiliyorum ben onu yani istersem. Fiyatları tabii ki bilmiyoruz. Hiçbirinin fiyatını bilmiyoruz. Ama gelir bunlar TeknoSeyir'e. Yani çoğu gelir diye tahmin ediyorum. Oradan bakarız. Bunlar biraz profesyonel ürünler tabii. Dolayısıyla alacak kişiler ondan bir şey yapıp para kazanan insanlar ve hatta onlar için aslında o işte daha büyük masraflar var. Yani her ne kadar pahalı olsalar da bunları almak böyle bir anlık bir karar. Bakıyor, güzel alalım, bitti. Dolayısıyla hani onu siz kendinize alıyormuş gibi düşünmeyin. Bunlar birazcık daha hani adetli de alınıyor şirketlere. İşte o B serisi özellikle onu zaten sokakta bulamıyorsunuz. Onu özel olarak konuşmanız gerekiyor. Zenbook'lar her yere geliyor ama. Ya bence hani çok böyle enseyi karartmayın. Bu işte özellikle VivoBook tarafında alınabilecek bir laptopta fiyat olarak söylüyorum. OLED ile tanışırsınız seneye. Bu sene de gelir de ürünler büyük ihtimalle hani bize gelir mi? Ondan emin değilim. Gelirse yine görürüz tabii ki ama sonuçta VivoBook'a daha çok bakmanızı tavsiye ederim. Diğerleri biraz çünkü ProArt işte Pro serileri içerik üreticilerinden cihazdan para kazananlara yönelik. Vivo'da zaten biraz daha oyun lafı ediyor dikkat ettiyseniz. Daha genel kullanım. Ama işte aynı OLED ekran onda da var. Zenbook serisinin fiyatları hep genelde alınabilir seviyede olmayı başardı. Bunda da çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Tabii şeye göre fiyat ucuzlasın diye konfigürasyonlar değişecektir içindeki. Ama o kadar uzak değil yani OLED, onu söyleyeyim size. O kadar üzülmeyin yani. Şey olsaydı tamam diyecektim. Sadece profesyonel serisini OLED'e geçirmiş Asus. Olmayacak bu iş derdim ama öyle gözükmüyor. Bütün her şeyini OLED'e geçirmiş. Fiyat söylemediler. Fiyatları bilmiyoruz. Genel olarak ama tasarımları falan da çok iyi. Yani şu anda. Hani sadece OLED olsun diye değil de genel olarak iyi bir laptop için almak için tercih edilebilir. Gözüküyor bütün ürünler. Bayağı yüklenmişler bu sefer. OLED teknolojisi hakkında yeni bir şey evet konuşmalar. Yani teknolojisi hakkında çok konuşmalar. Çünkü dedim ya burada önemli olan standart. Diyor ki benim ürünüm işte şu standardı karşılıyor. İşte Adobe'yi destekliyorum. İşte Canva'nı destekliyorum. Onun standartını destekliyorum. Pantone'un diyor sertifikasını alıyorum. Tamam bitti. Bu zaten hedef kitleye mesajı veriyor. O yüzden daha fazla OLED nasıl çalışır anlatmasına gerek yok yani. OLED olmayan markalara göre Asus'un fiyatı yüksek kalabilir mi? Göreceğiz. Bilmiyoruz. Kalmaya da bilir. Kalmak zorunda değil öyle söyleyeyim. Ama birazcık dahi yüksek olsa birçok üründen ekran tarafında çok daha iyi olacağı için tercih sebebi olabilir. Yani bence orada onların birazcık daha pahalı olma hakkı var. Ama alınamayacak seviyede olmaz. Yani özellikle VivoBook onu söyleyeyim. VivoBook'lar çok güzel. Zenbook tarafı da biraz daha premium tabi. Daha hafif taşınabilir. Oyun yok onlarda. O yüzden onun kategorisi ayrı. Orta yolcu olan VivoBook olacak. Oyuncu yok. Oyun vurgusu yok zaten dikkat edin. Dolayısıyla orada hani işte kaç herz olacak, o olacak, bu olacak onlar yok. Burada hep renk doğruluğu. Hep aldığı sertifikalar. Dolayısıyla oyun için düşünmeyin. Hiç oyun lafını bir tek işte VivoBook'ta biraz eğlence olarak biraz geçirdiler. Dikkat edin. Hiç üstünde durmuyorlar onun. Oyuncular için OLED tabii ki onların bir de ROG serisi var. Oraya gelir mi? Bilmiyoruz. Elbet bir gün gelir. O TUF serileri falan yok tabii. Hani öyle şeyler yok. Bunlar tamamen Pro serileri.
Oyuncular biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor OLED için. Onu yani OLED'deki iz ve yanık sorunlarını uzun süre beklerseniz çok beklemeniz gerekir. Yani ya 3 sene sonra bir yanık izi oluşursa siz hani almak için 3 sene mi bekleyeceksiniz? O çok pratik olmaz ya. Yani orada birazcık alıp yaşayacaksınız siz de. Gerçi şu var hani bu sunumlarda onlar da asla konuşulmaz da işte garanti dahilindeyken bir şeyler olursa o zaman zaten ilgilenirler. Bu işte profesyonel serilerde ekstra sundukları garanti süreleri falan biraz da o yüzden. O güveni oluşturmak için. Bunu televizyon gibi kullanmayacağınızdan dolayı çok sorun olmayabilir ya. O yüzden hani televizyona kıyasla daha az bir çalışma süresi ya da daha az sabit bir şey gösterme süresi onu kurtarabilir diye düşünüyorum. Ama hani OLED ekranım olsa şeyde laptopta Windows'un alttaki taskbar'ını kesinlikle gizleme modunu seçerdim. Öyle sabit tutmazdım onu söyleyeyim. Yanık olmama ihtimali var mı? Aslında Asus'un bu konuda da bir şeyler söylemesini beklerdim. Hani şunları yapıp bu konuda tedbir aldık diye. Onlardan hiç bahsetmediler. Varsa da yani olmadığı için bahsetmemiş olmayabilirler. Onun için söylemiyorum. Hani burada belki var öyle şeyler ama sunumda yeri değil de ondan bahsetmediler. Belki hani ileride bize geldiğinde o detayları bizle de paylaşırlar. Belki de hakikaten OLED yanığıyla ilgili burada tedbir alındı. Haberimiz yok. Bence bir sene de olmaz o yanık. Yani özellikle uğraşman lazım. Hani hep bir sene boyunca 7/24 açık bırakacaksın. Üstüne de aynı logoyu basacaksın mesela. Sonra yandı diyeceksin. Ama bu sefer de kullanıcının senaryosunu bozmuş oldun. Kullanım senaryosunu bozmuş oldun. 7/24 çalışsın diye değil zaten bu cihazların çoğu. Onlar workstation. Günde birkaç saat. Onun bir öngörüsü vardır. Hep öyle vardır. Bize söylenmese de. İşte bir tek şeyciler söyler onu. Hard diskçiler söyler. SSD'ciler söyler. İşte ilk hatadan önce şu kadar saat çalışır diye. Ama aslında her ürünün bir kullanım senaryosu ve bir ömür beklentisi vardır. O garanti süreleri de ona göre hesaplanır zaten. Yani onu muhtemelen bu laptopların kaç saat çalışacağını Asus belli işte atıyorum Pro serisi der ki 8 saat biz günde çalıştığını varsaydık. İşte Vivo biraz daha az belki 5 saat demiştir. Kendi içlerinde vardır onun saatleri, limitleri. Ama ben yani şey zannetmiyorum. Bunlar sonuç itibariyle yepyeni cihazlar. OLED teknolojisi yerinde saymıyor. O da gelişiyor. Bunlardaki paneller hani OLED'in uç noktaları olacaktır diye düşünüyorum. Asus'un telefonları hakkında bir şey bilmiyorum. Uzun zamandır görmedim. Tabii yani şöyle bir şey var. Hani bunlarda da bir yanık sorunu olacaksa ortaya çıkmama şansı yok yani en azından öyle söyleyeyim. Ama çok uzun sürebilir o bilgiyi edinmeniz. Ben 2 saatte bir yanık olacağını düşünmüyorum ya Furkan. Yani yanık oluşması için OLED bile olması gerekmiyor aslında hani. OLED olmadan yanan bir sürü telefon var ekranı yanan. Yani ekran yanığı meselesi biraz başka sorunları da başka şekillerde de ortaya çıkıyor. Benim bir arkadaşım 3 tane yaktı arka arkaya bir telefonu zamanında. Niye? Sürekli hep maksimum parlaklıkta kullanıyormuş telefonu. Hiç azaltmazmış. Ondan gitti ekranı. Benim hiç zannedersem yanığım olmadı OLED'lerde. Ama işte diyorum ya parlaklık da önemli orada. Ben de maksimum parlaklık hiç kullanmıyorum.
Evet, şimdi Asus'un sunumu böyleydi. Canlı yayında görmüş olduk ürünleri. Özeti OLED. OLED'ler artık hayatımıza istemesek de girecek gözüküyor. Ürünlerde bir standartlaşma OLED tarafında olacak, Asus tarafında. Rakiplerinin de bunu görmemesi mümkün değil. Dolayısıyla çok seçenek olacaktır. Ama bir tek şurada hani baktığımız zaman Asus'ta mesela monitör tarafında, profesyonel ProArt tarafında kullanıyor. Yarın gaming monitöründe kullanacak mı? Bilmiyoruz. Gelecektir ama işte oyuncuların istekleri biraz daha farklı olduğu için ProArt'ta tamam. Hani orada başka istekler var. 60 Hz olsun. Adama bir sorun olmuyor çoğu kişiye ama oyuncuya yüksek hertz satman lazım. İşte gecikme oranı ya da hertz olarak, sadece hertz olarak değil, genel olarak tepki süresi falan da iyi olacak. Oraya biraz daha var gibi gözüküyor, bilmiyorum. Ama genel kullanım monitörlerinde, yani oyuncu olmayana da bir hani makul fiyatta bir OLED lazım. İlla hani ProArt'ta kalmaması iyi olurdu. Anakart arada bir tane kaçtı. Hani çok fazla onun şovu olmadı ama bir X570 arada kaçtı. O güzel bir ürün. Bayağı üzerinde uğraşmışlar. Thunderbolt 4'e kadar her şeyi var. Onun zaten galiba sızıntısı olmuştu biz, çünkü ben TeknoSeyir'de hatırlıyorum konuştuğumuzu. Pasif soğutuculu. Güzel bir anakart. O süper pahalı olacaktır ama işte o adam diyor ki 7/24 buna yüklen. Workstation gibi kullan diyor. Evet. Böyleydi Asus'un sunumu. Bundan sonrası ürünler. Ürünler gelir. Asus'ta ürün temini sıkıntımız yok. Biliyorsunuz pahalısı da geliyor, ucuzu da geliyor. Hepsi geliyor. Dolayısıyla canlı canlı görürüz biz bunların nasıl olduğunu. Ben de özellikle OLED'leri görmek istiyorum. Daha önce hiç görmediğimiz bir şey değil Asus'ta. Ama yeni ürünlerde bir de şu dial meselesi var. Başka şeyler de var. Yani komple görülmeye değer. Sizler de işte muhtemelen benim tahminim VivoBook'ları görmek isteyeceksiniz. 3050 Ti'li olmaları dışında, yani oyun bilgisayarı değiller ama işte 3050 Ti olunca oyun bilgisayarı sınıfına da hafiften girmiş oluyorlar. Orada aslında ben 3050 Ti'ye diye bakıyorum. Hani hepsine öyle bakıyorum. Oyundan ziyade Nvidia teknolojilerini o bilgisayara getirmek. İşte şu anki broadcast çalışsın. Ondan sonra full çalışsın her özelliğiyle. Onun dışında hızlandırıcı özelliği çalışsın. İşlemciden daha fazla fayda sağlıyoruz bazı render işlerinde. Dolayısıyla istiyorsunuz hani bir Nvidia GPU'su olmasını. Ki RTX'lerde onların da performansı render'a ilave olarak arttı. Onun dışında işte şu an OBS kullanıyorum. İşlemci kullanımı %1. Şu yayını şu anda canlı canlı yaparken %1. Niye? Çünkü Nvidia'nın sistemi kullanılıyor, encoder'ı kullanılıyor arka tarafta. Görüntü kalitesinden de gayet memnunum. O yüzden bunların ben 3050 Ti'ye o şekilde yaklaşıyorum. Tam oyuncu bilgisayarı değil ama işte aldığınız zaman oyunda oynatıyor mu? Tabii ki güzel güzel oynatacak. O ayrı konu. Ama oyuncu serisi laptoplarda şu anda bu sunumda herhangi bir yer verilmedi. Evet, GPU'yu bakayım. Onu şöyle anlarım. Onu görev yöneticisinden bakayım bir saniye. %18 kullanıyor GPU şu anda. Bunda 2060 Super var bu arada. %18 kullanıyor. Orada da şeye dikkat edeceksiniz. Mesela bu işte hem yayın hem oyun aynı bilgisayarda olsun dediğinizde oradaki %18 kullanım o zaman başınıza dert oluyor. Ekran kartı performansınız biraz aşağı düşüyor. İşte o zaman 3070 seviyesine çıkmakta fayda var. Ama tabii ayarlarla oynayarak, birazcık oyundan kısarak falan filan FPS'yi yine yüksek tutabilirsiniz. Yani aynı anda 3050 Ti ile de oyun yapılır. Oyun yayını yapılır. 2060'da da yapılır. Ama işte performans kaybı biraz oluyor bunlarda. Ama oyunu çıkarttığınız zaman hiçbir önemi yok. Yeter ki RTX serisi bir ekran kartı olsun. İşte 3050 Ti'de o yüzden kullanılıyor laptoplarda biraz. Yeter ki hani bir ray tracing efektini görebilin. İşte bu teknolojilerden faydalanabilin. Ama çok da fazla ödemeyin kartı. Valla şimdi Asus'larda muhtemelen iki tane şeyde göreceğiz mi? Göreceğiz de
Türkiye'de göreceğiz mi? Hani orada biz gerçekten bir Intel AMD seçimi şansınız olacak mı onu bilmiyoruz. Belki olur. Ben şu anda AMD tarafındayım ama işte benim yaptığım işte performansı yüksek olduğu için. Yoksa işlemci performansı illa lazım değilse orada artık bu 11. nesilde çok fark etmezsiniz aradaki farkı. Valla 3070'de yaparsın 1080p oyun yayınını ve oyununu da yüksek FPS ile oynarsın. Twitch'teki bir yayınımda test etmiştik de 2070 miydi 3070 miydi onu hatırlamıyorum şimdi. Evet. Şimdi bugün Perşembe, yarın Cuma, yarın yine canlı yayındayız. Gündemde saat 9'da burada olacağız. Bu yayını da böyle sonlandırayım. Sonuçta Asus özel yayını çok da uzatmayacağım. İzleyenlere teşekkürler, yorum yapanlara teşekkürler. Arada katılan oldu mu görmedim. Peşinen teşekkürler. Ve gidiyorum. Yarın canlı yayında görüşmek üzere diyorum.